Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknik analiz eğitim serisinin yeni bir videosunda birlikteyiz. Sanırım 28. videoyu çekiyoruz. 28. videoda birlikteyiz. Bugün sizlerle DEMA indikatörünün yani çift üstel hareketli ortalamanın nasıl kullanılacağını anlatmakla geçireceğim. Bu video hareketli ortalamalarla ilgili olduğu için çok önemlidir. Atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Videoya başlamadan önce de eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olup zil bildirimini açabilirsiniz ve bu videoya da beğeni tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bundan sonra günde 2 video atacağımız için teknik analiz eğitim serisi, ardından da gelecek olan ortalama 100-150 videoluk temel analiz eğitim serisi çok daha hızlı şekilde bitecek. Çünkü günde 2 video atacağız ve bunların genel olarak bir videosunu hep eğitime ayırmaya çalışacağım. Peki günde 2 video atarken hangi saatlerde atmamı istersiniz? Bunu YouTube'da Finans ve Borsa kanalının topluluk kısmına gelerek videoların saatleri nasıl olsun diye bir anket oluşturdum. Sabah 10 ile akşam 8, akşam 6 ile akşam 21, öğlen 1 ile akşam 20.00 arasında 3 tane seçenek sundum sizlere. Farklı yorumlarınız varsa bunu yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eğer yoksa da lütfen buraya gelip oy kullanın ki bundan sonra atacağım 2 videonun saatlerine hep beraber karar vermiş olalım. Nasıl istiyorsanız, işten geldiğiniz saati istiyorsanız akşam 6 ile akşam 9 arasında olabilir. Eğer piyasa açılmadan önce bir video olsun, piyasa kapandıktan sonra akşam bir video olsun diyorsanız sabah 10 ile 20 saatler olabilir. Öğlen ve akşam derseniz de bunları seçebilirsiniz. Bu oylamayı kullanmanız benim için çok önemlidir. Şimdi gelelim eğitimimize devam edelim. Bugün sizlerle DEMA, dediğim gibi üstel hareketli ama çift üstel hareketli ortalamayı kullanmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle göstergelere geldim. Buradan DEMA, eğer ki favorilerinizde değilse DEMA yazarsanız zaten gömülülerin içerisinde çıkacaktır. DEMA'nın üzerine 1, 2 ve 3 kere tıklıyorum. Neden 3 kere tıklıyorum? Önce iki tanesini kapatıp anlatımını sağlayacağım. Sonra üçü birlikte kullanılmasının nasıl olduğunu anlatacağım. Ayarlar kısmına geliyorum. Stile geldiğim zaman da burada renk seçeceğim. Ortadan bir yüksek kalınlıkta olmasını seçiyorum ve girdilerine de uzunluğunu seçeceğim. Bu uzunluk hareketli ortalamanın kaç tane barı baz alması gerektiğini bizlere söylüyor. Bunlarda belli rakamlar var. Mesela 7, 9, 13'ler, 21, 50, arada 25 var. Altınlar için 140'lar, 150'ler önemliyken daha fazla hisse senetleri için 100, 200 önemli. Bu gibi farklı rakamlar bulunuyor kullanmamız için ama tabii ki hepsi aşağı yukarı önceki barların ortalaması alınarak hesaplandığı için kullanılabilir. Biz bugün 13'ü kullanacağız. 13 günlük hareketli ortalamadan aslında çok da farklı değil. Evet, hesaplanışı biraz farklı olsa da çok da ekstra bir farkı yok. Şimdi baktığımız zaman burada ne görüyoruz? Aynı hareketli ortalama mantığıyla bir çizginin ilerlediğini görüyoruz. Burada kullanım şekli aslında oldukça basit. Nasıl bir kullanım şekli var? Şimdi bunu anlatayım. Fırçamı elime alıyorum. İlk kullanım mantığımız, eğer fiyat grafiği, bakın bunlar fiyat grafiğidir. Bu da bizim kendi grafiğimizdir. Eğer fiyat grafiği kendi grafiğimizin üstüne geçerse kırarak, bu olumlu bir sinyalin, yani bir yükseliş sinyalinin, yükseliş trendinin başladığını bizlere söylüyor. Eğer ki tam tersi, şurada olduğu gibi fiyat grafiği bizim grafiğimizi aşağı yönlü keser ve aşağısına geçerse, bu da aynı şurada olduğu gibi bir düşüş sinyalini verir ve ardından bir düşüşün devam ettiğini bizlere söyler. Aslında bu hem hareketli ortalamalarda, hatta Kaufman hareketli ortalamasına kadar aşağı yukarı benzer kullanımları bizim için gösterir. Bir başka kullanım metodu ise destek direnç noktası oluşturmaktır. Hareketli ortalamalar mutlaka destek direnç noktaları için de kullanılır. Nasıl? Örneğin şu anda Akbank hissesi için 5.55-5.60 seviyelerinde hareketli ortalama altta kaldığı için bir destek noktası olarak kullanılabilecektir. Bu 5.55-5.60'lar seviyesi bizim için bir destek noktası olacaktır. Aynı zamanda bu noktanın üzerinde harekete başlaması yükseliş trendi olduğu gibi güvenli bir bölgede olduğunu da bizlere ifade etmiş oluyor. Tek başına kullanımı bu şekilde. Peki üçlü şekilde veya ikili şekilde nasıl kullanılabilir? Hemen hesaplayalım. 13 günlüğü yazmıştık. Ben buraya şimdi girdiler olarak 25 günlük yazacağım. Buradaki rengi yeşil yerine koyu mavi olarak seçip en kalın modu alacağım. Ve tamama bastım. Ardından 50 günlüğü alacağım. 50 günlüğü de burada kırmızı, koyu kırmızı yapacağım. Ve en kalın modu asıl burada alacağım. Girdilerine de 50 günlük olduğunu belirteceğim. Şimdi baktığımız zaman 3 tane çizgi görüyoruz. Yeşil, mavi ve kırmızı.
Şimdi 3 tane olduğu zaman aslında bizim için ikinci kuralımız olan destek direnç noktası olma kuralı hala geçerli. Neden? İlk burada destek noktasını 5.55, ikinci destek noktasını 5.48, üçüncü destek noktasını 5.37 olarak alabiliriz. Bu tam tersi noktalarda bazen direnç görevi de görebilir. Örneğin fiyatların şu seviyelerde olduğunu gördüğünüzde burada 6.50'ler seviyesini direnç olarak kullanmış oluyoruz. Veya fiyatlar şu seviyedeyken, hemen burayı işaretleyeyim. Fiyatlar şu seviyede geziniyorken bizim için burada 6.37'ler 6.39'larında direnç noktaları olduğunu görebiliyoruz. Peki üçlü olmasının avantajları ne? Farklı kullanım noktaları ne oluyor? Tabii ki kesişme noktaları. Kesişme noktaları bizim için üçlü veya ikili kullanımda çok önemli bir yere sahip oluyor. Hem DEMA için hem bütün hareketli ortalamalar için. Aslında dediğim gibi DEMA'nın da, hatta hiçbir hareketli ortalamanın kullanımı olarak birbirinden çok fazla bir artısı eksisi veya farklılığı yok. Kullanım metotları aynı fakat gösterdiği içerikler farklı. Burada DEMA çok kuvvetli bir hareketli ortalama metodudur. Fakat dediğim gibi kullanım olarak birbirlerine çok benziyorlar. Ben sadece dediğim gibi sizlere 110 videoluk çok büyük bir teknik analiz eğitim serisi oluşturmak istediğim için şu indikatör içinde nasıl bulunmuyor, bu indikatör nasıl eksiktir denmesin diye A'dan Z'ye bildiğim her şeyi sizlere anlatmaya çalışacağım ücretsiz olarak. Sizden ricam, dediğim gibi destek olmak için kanala abone olmak, beğeni atmak, yorumlara yorum belirtmek olabilir. Çünkü teknik analiz eğitim serileri az izleniyor. Burada yorumlarla bana destek olabilirsiniz. Ayrıca katıl tarafına da katılarak destek olabilirsiniz. Hiçbirimizi ne fakir edecek ne zengin edecek bir tutar oradaki katıldaki tutarlar. Destek olmak adına katılabilirsiniz isterseniz. Şimdi devam ediyorum. Kesişme durumu ne demek? Buradaki ana mantık, çok net olarak söylüyorum. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı yönlü keserse bir yükseliş sinyali, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönlü keserse bu bir düşüş sinyali olarak her zaman algılanacaktır, kesindir. Hatta bununla ilgili Golden Cross durumları var. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kesmesi altın kesişme olarak geçer ve çok önemlidir. Videonun sonunda demo için bunu da oluşturacağım. Şimdi devam ettiğim zaman burada neyi görüyorum? Öncelikle bir hissemi değiştireyim. Şişe hissesine geldiğim zaman 50 günlük hareketli ortalamamı, 25 günlük hareketli ortalamamı ve 13 günlük hareketli ortalamamı görüyorum. Bu seviyelerdeyken benim için 50, 25 ve 13 günlükler direnç noktaları olarak işlem görüyordu. Örneğin 7.80, 7.90 ve 7.97 seviyeler olarak benim için direnç vazifesi görüyorlardı. Burada çünkü ne olmuştu? 17 Haziran günü bakın. Kısa vadeli hareketli ortalama önce ilk uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesiyor. Sonra bir diğer uzunu aşağı yönlü kesiyor. Ve buradan düşüşün başlayacağını söyleyerek %10'luk bir değer kaybına uğruyor. Ardından şuralarda bir toparlanma gerçekleştikten sonra kısa vadeli hareketli ortalama bir uzunu ve sonra bir uzun vadeliyi daha yukarı yönlü kesiyor. Ve buradan itibaren, yani şu kesişmeden itibaren yukarı yönlü %15'lik bir kar marjı vermiş oluyor. Burada kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli hareketli ortalamaları yukarı veya aşağı yönlü kesmesi olarak işlemleri değerlendirebiliriz. Onun haricinde bu seviyeleri çoğaltmamız demek bizim için daha fazla destek direnç noktası oluşturmak ve daha fazla alım satım sinyali oluşturmak demektir. Nasıl ilk başta teklik kullanırken söylediğimiz gibi hareketli ortalamanın üzerindeyse fiyat grafiği, yani bizim grafiğimizin üzerinde fiyat grafiği varsa bu olumlu bir durum dediğimiz gibi, üçlü kullanırken de aynı şey geçerli. Hem kırmızının hem mavinin hem de yeşilin üzerinde fiyat grafiği olması demek bizim için olumlu sinyallerin devam ettiği anlamına geliyordur. Şimdi Golden Cross noktasını göstereceğim. Bunun için 13 günlüğü kapatıyorum. 25 günlüğü gelip 50 günlük, 50 günlüğü ise gelip 200 günlük yapıyorum. Şimdi bu benim için bir Golden Cross bulma seviyesine, noktasına gelmek oluyor. Ben şu an 50 günlüğün, yani mavinin 200 günlük olan, yani kırmızıyı yukarı yönlü kestiği noktaları bulmaya çalışacağım. 50 günlük 200 günlük yukarı yönlü kestiği noktalarda bir Golden Cross oluşmuş olacak. Tabii ki bu DEMA'da değil, daha fazla hareketli ortalamada da, basit hareketli ortalamada geçerli oluyor ama buralarda da kullanabiliriz. Bunu türetmek bizim elimizde olan bir şey. Şöyle incelediğim zaman mavi ne zaman kırmızıyı yukarı yönlü kesmiş? Evet. Bakın mavi, yani 50 günlük 200 günlüğü yukarı yönlü kesmiş ve bu kesişme sonrasında tam tamına %70'lik bir kar marjı 2020 Mayıs ile
2021 Mart arasında, yani 11 ayda %70'lik bir kar marjı üretilmiş. Bu da muazzam seviyede bir kar demektir. Neden? Çünkü şu an enflasyon ve faiz oranlarını ortalama %20 olarak kabul edersek bunun 3,5 katı kadar bir kar marjı sağladığını görüyoruz. Çok çok güzel bir kar marjıdır. Bakın şurada şu an yine mavi kırmızı yukarı yönlü kesip bir golden cross oluşturabilecekmiş gibi duruyor. Şu noktada mavi yine kırmızı yukarı yönlü keserek bir golden cross oluşturmuş. Buradaki verilen kar marjına baktığımız zaman şöyle %6'lık bir kar marjı, ama tabii ki çok mantıklı olmamış. Şurada bir aşağı yönlü bir kesişme var, ama bu tarihi yanlış hatırlamıyorsam bakın şu bir terse golden cross'da da aynı şekilde düşüş olacaktır, düzde çıkış olduğu gibi, ama bazı noktalardaki işlemler bu teknik analizi karıştırabiliyor. Nasıl? Mesela şu seviyede bir ters golden cross yok aslında. Bu seviyede Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındığı için o gece çok ciddi bir kayıpla, %20'lik bir kayıpla birkaç gün içerisinde karşılaşmıştık. Sonra piyasamız tekrar toparladı, ama işte bu golden cross değil aslında. Bu bir bakanın görevden alınması, bir devlet başkanının görevden alınması veya istifa etmesi gibi özel durumlarda aslında teknik analiz bunu bu şekilde yorumluyor. Haricinde burada piyasa ile ilgili bir durum olmadığı sürede golden cross oluşması yaşanmamış, kabul edilebiliyor. DEMA ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Çiftel üstel hareketli ortalamadır. Kullanım mantığını baştan özetlemek gerekirse fiyat grafiğinin bizim grafiğimizin üzerinde bulunması durumu, destek direnç olarak kullanılması durumu ve birbirleriyle kesişme durumları olarak 3 farklı noktada kullanılıyorlar. Hareketli ortalamaları kullanmak fiyatların geleceğiyle ilgili ve dip tepe noktalarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olmamızı, güvenli işlem yapabilmemizi bizim için sağlıyor. Eğitim serilerimize destek olmak için Katıl tarafından bizlere destek olabilirsiniz. Kanala abone olup zil bildirimini açarak ve videoda beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğitim serileri hız kesmeden devam edecektir. Yorumlarda, beğenilerde desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Topluluk kısmındaki ankete katılmayı unutmayın.